Okay. Okay. Do you see my screen? Yes, we can. Sorry. Okay. Today we are going to talk about overlapping actions and follow through. This is an introduction to wave actions, which we are going to talk about in the next sessions. In the next 2 sessions, we are going to talk about wave actions. But today we are going to discuss overlapping and follow through actions. Bugünkü dersimizde üst üste binen ve takip eden aksiyonları konuşacağız. Diğer derslerimizde de waving actions yani dalgalı hareketleri konuşacağız dedi. Okay, if I want to explain overlapping action and follow through, look at. Eğer ben üst üste binen ve takip eden aksiyonları açıklamak istersem. Here, Excuse me, Ahmet, there is somebody in waiting room. Can you admit her? I'm trying. There's no such options for admitting him or her. Participants. You should click on participants and next to his name there is admit option. Okay. Pardon arkadaşlar bekleme odasındaymış sanırım. Evet, şu anda aldık. Başladı benim. Evet, okay. Okay, thank you very much. Okay, here we have a robot and with an attached antenna to it. Okay. Burada bir tane robotumuz var ve biz ona anten ekleyebiliriz. The main body is the robot. Ana vücut robot. And the appendage is the antenna. Ve eklenen kısmı ise anten kısmı. Basically, when the main body moves, Temel olarak ana vücut hareket eder. the appendages is being dragged behind the main body. Anten ise vücudu takip eder. Geriden vücudu takip eder. This is called overlapping action. Buna overlapping action yani üst üste binen aksiyon denir. And Ya da ardışık aksiyon. yeah, and it's related to appendages, the parts separated from the main body. Bu eklentilerle ilgilidir. Ana vücudun dışında ona eklenen şeylerle ilgilidir. So this is overlapping. Burası bu anten overlapping kısmı. When the main body stops, Ana vücut durduğunda the appendages catch up to the main body. ekler onu yakalarlar. And continues to move before it settles back. Evet, ve de geri gelmeden önce biraz daha ileri doğru hareket ederler. This is follow through. Bu da follow through'dur. So follow through and overlapping is an important principle, and yeah. Follow through ve overlapping önemli bir ilkedir. It makes our animation realistic and also interesting. Bu bizim animasyonumuzu gerçekçi ve ilginç yapar. Okay, is that clear? Anlaşıldı mı burası? I think it will be clear. Yeah. Let's move on to another example. Şimdi diğer bir örneğe geçelim. Okay. You're familiar with pendulum. You have done the same exercise in, I think, Patricia's class. Buna benzer bir egzersiz Patricia'nın dersinde de yapmışsınızdır diye düşünüyorum.
Okay, so we know how would be the spacing pattern here. It should be something like this. Burada bizim spacing cetvelimiz şunun gibi olmalı. Yeah. Now let's attach a fabric to this. Something like this. Okay, let's attach a fabric to our pendulum. Şimdi buna bir bir kumaş eklersek Okay. ucuna. This is a very classic example. Bu çok klasik bir örnektir. Okay. Now I want to animate the swing cycle of this pendulum. The pendulum right and left, and we would have overlapping action here. Bu objenin sallanma animasyonunu göstereceğim ve burada bir overlapping aksiyon olacak. Okay. Now we can animate it. Şimdi biz bunu anime edebiliriz. Should I explain more? So will they animate it now? Yes. Okay. I'm asking the students to animate this now. Okay. Şimdi sizden bunun animasyonunu yapmanızı istiyor. Daha fazla açıklamaya ihtiyacınız var mı? Yoksa başlamak ister misiniz? Yeah. Böyle bir objemiz var. Ucunda sallanan şu şekilde kumaşlarımız var. Spacing skalamız yukarıda gösterildiği gibi ve bunun animasyonunu yapacağız şimdi. Does it start in that position or okay? No, it's not important. The starting position is not important. When you animate a cycle, the starting position is not important. Burada başlangıç pozisyonunuz önemli. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Hamid, can you show us the time chart one more time? Yes. Just a moment. Oh, you mean the spacing chart? Yes. Okay. I should draw it again. Oh yeah, this is it.
Okay, I optimized my screen for video sharing. So I think the resolution is less, but I hope you see a smoother animation on my screen. Is that Yes. so? Yeah, Oh. it's exactly how you tell. The resolution is not good, but the animation is smooth. Yeah. Anyone finished? Bitiren var mı? Ben hızlıca bitirdim. Drive'a yüklüyorum şu anda. Kim konuştu acaba? Bala sen miydin? Bala. Hı hı, evet. Bala. Tamam. Someone has uploaded it to the drive. Oh, I have a problem to reach my Google Drive when I'm in Zoom. Okay, maybe she can show it on screen. Bala şeyden gösterebilir misin Zoom ekranından? Tamam, gösteriyorum. She shows it on her screen. Okay. Okay. Can you see? Yes, I can see, but it's very small. Bir dakika. If you click on her view, then you'll see it bigger on bigger screen. Yeah, I'm seeing. So, Very good, Bala. It's good. Thank you. çok güzel diyor. Teşekkürler. Okay, anyone Başka else? bitiren var mı? Göstermek isteyen. Do you want it with the fabric or just the pendulum? No, with the fabric. Oh, You have okay. It's gonna take a long time. Hamed, excuse me, there is somebody in waiting room. Oh, okay. Let me check. No, there isn't anyone. Kimse görünmüyor diyor. Okay. Awesome. Girmiş mi? There's nobody? Okay. Okay, okay. 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 So, anyone else? Ben bitirdim aslında ama nasıl göstereceğim bilmiyorum çünkü tabletten giriyorum Zoom'a ve bilgisayardan çiziyorum. O yüzden ne yapayım? Drive atmak ister misin? Drive'ı atabilirim. Ama şu an bakabiliyor mu bilmiyorum. Doğrultabilir misin? Deneyeyim yani olur. Bir saniye. Irmak shows. She will upload it to Drive later, but she will try to show it on her screen now. Okay. Ha, biz görüyoruz. Çok iyi. Gözüküyor mu? Tamam. Evet. Hı. Hı hı. Hı hı. Mark, it stops at the middle of the path. Let me see I it wanted again. to make it a little bit short. That's why I finished it on the middle. This is a continuous cycle, so it should not be finished, or at least I didn't mean to be finished at the middle. Okay. But the rest of it seems okay. 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 Thank you. Thank you. Çalışma ortada birazcık duruyor gibi. Onun haricinde her şey yolunda, gayet güzel olmuş. Okay.
Rüya bitirdin mi? Yapıyorum. Finally, I downloaded Bala's cycle. Okay, I reached the drive. Okay. Google Drive'a ulaşmış Hamit de şimdi Bala'nın çalışmasına indirmiş. Okay. Okay. Shall we continue? Is anyone else finished his or her animation? We are still working. Bitiren ve göstermek isteyen var mı? Yoksa devam edeyim mi? Var mı arkadaşlar göstermek isteyen, çalışmasını bitirmiş olan? I think Ben bu still... hafta biraz pardon. Burcu evet. Ben bu hafta biraz programa çalışıp öyle göstermek istiyorum. Çünkü programa çok yabancı hissediyorum kendimi. Tamam. They will upload it when they finish to their Google Drives. I think only two participants have finished now and they have already showed it. So we can continue. Okay. But if they finished it later, they can upload their exercises to Google Drive. I have watched their previous exercises, and if in this session we have enough time, we should talk about their exercises too. Okay. Eğer bitirdikten sonra Google Drive'a dosyalarını yüklerlerse bakmak isterim. Daha önce verdiğim ödevleri de Drive'a yüklemişler. Baktım onlara. Eğer zamanımız olursa dersin sonunda onlarla ilgili de konuşmak istiyorum. So, yes. So I'm going to analyze this action. Şimdi ben bu aksiyonun analizini yapacağım. Yeah. And I'm going to simplify, I'm going to draw a line instead of the fabric. Şimdi biraz daha basitleştirmek için kumaş yerine buraya bir çizgi çiziyorum. Okay, we know at the middle of the pass we have our maximum speed. Here is our maximum speed. Biliyorsunuz hareketin tam ortasında maksimum hıza ulaşıyoruz. Yeah. And then this would be our maximum overlapping. So the fabric would be like here. And the speed is maximum. Evet, o yüzden burası bizim overlapping'de maksimum olan yerimiz olacak. Tam ortada kumaş şu şekilde olacak. Ya da çizgi olarak gösterirsek bu şekilde. I turned on previous frames and next frames. The next frames are green and previous frames are red. You can see my previous and next frames. Evet, burada ben önceki ve sonraki frame'lerimi de gösterdim. Which is previous? Red one? Previous is red one, yeah. Okay. Kırmızı olan önceki karem, yeşil olan ise bir sonraki karem olacak. Okay, I draw it frame by frame. The next frame, it should be like this. Evet, şimdi frame çiziyorum. Bir sonraki frame şu şekilde olacak. As it slows down, the fabric tries to catch up. So the angle would be less. It tries to catch up, yeah. So it becomes like this. Evet, bu obje yavaşladıkça kumaş da onu takip etmeye çalışıyor. Kumaşın açısı bu şekilde olacak. Okay. This would be like this. And when the pendulum stops, the appendages, the fabric here, would be almost aligned with the pendulum. Evet, bu obje durduğunda
kumaş da onunla aynı hizaya gelmiş olacak. So at the end of the pass, they will be almost aligned. Then in the next frame, the pendulum returns back. Bir sonraki frame'de, bir sonraki karede obje geri dönmeye başlıyor. But the fabric continue to move in the previous direction. Ama kumaş ters yönde hareketine devam ediyor. This was follow through. So İşte bu da follow through oluyor. yeah. Okay. I'm going to draw like this. It continues pass, and then it will be dragged behind the pendulum. Evet, bu şekilde gidiyor. Daha sonra obje tarafından pendulum, o Türkçesini bilmiyorum ne olduğunu. Bu pendulum tarafından Sarkaç. sarkaç tarafından çekilmeye başlıyor. Then again the pendulum slows down. Ve sarkaç tekrar burada yavaşlıyor. Fabric catch up. Ve de kumaş sarkacı yakalıyor. And the pendulum returns back, but the fabric continues to move in the previous direction. Şimdi sarkaç tekrar diğer yöne doğru hareket ediyor. Ama kumaş hala aynı yöne doğru gitmeye devam ediyor. Okay. And the action. It's smooth and okay. And now I can draw the fabric on this line. Evet, şimdi burada hareketim smooth, akışkan bir şekilde ve sorunsuz. Çizginin üzerine kumaş ekleyebilirim. So this is my line. Şimdi burası benim çizgim. Okay, and let me turn on the fabric and turn off the. Çizginin üzerine kumaş eklediğimde de bu şekilde olacak. Is it clear? Anlaşıldı mı sizin için? Okay. Hamid, can you show the first frame? Would you please repeat? Could you show the first frame or the one of the leftmost or rightmost frames? This is my most left frame. No, yeah. Okay, that one. Yeah. Okay. They are getting aligned together. Okay. And the fabric are almost aligned in the two ends. En soldaki kare. Pardon, bu hareket için kaç frame kullandığını sorabilir miyiz? How many frames did you draw for this movement? For this cycle, I draw 30 frames. Evet. 30. Teşekkürler. Okay.
but the number of the frames depends on the nature of the pendulum. It's not a fixed number. It can change. Evet, bu kaç kare çizeceğiniz sarkacın hareket doğasına göre değişir. Yani bu sabit 30'da yapılmalı diye bir kural yok. Okay. If there isn't any questions, we can go to another example. Eğer sorunuz yoksa diğer örneğe geçiyorum. Okay. Why is there no overlapping action with the fabric at the leftmost and rightmost frames? Why does it stop at the aligned line? Would you please repeat your question? When pendulum goes like that, the fabric just stops there. It's the most it can go. Why doesn't it go like that and then continue? Let me see. I'm not sure that I did that. If I get your question, He asked, on the leftmost action, he sees that fabric is on the same line with the pendulum, but he expects to see the fabric a little bit left on the leftmost action. So he asks if there's anything wrong with his idea. Okay. As I said, let me erase this. This is clever. Okay. As I said, when the pendulum stops, it stops here. The fabric catches up. The fabric become aligned with the pendulum. This is what happens, but this is not actually. It can be something else, but in the next frame it goes this direction. This one comes back. Mm-hmm. So I think the leftmost frame for fabric and the pendulum is different. Yes, sure. Burada sarkacın en sondaki hareketi o aslında. Sarkaç o hareketten sonra tekrar sağa doğru yöneliyor ya Deniz. Yani kumaşın en solda başka bir hareketi var ama sarkacınki orası olduğu için en soldaki hareket olarak onu gösteriyor. Anladım. Geri dönüşte o hareketi yapıyor ama geri döndüğü için biz anlamıyoruz. Evet, yani sarkaç daha sola gitmiyor. O kadar sola gidiyor. Kumaş biraz daha sola gidiyor ama o zaman sarkaç sağa gitmiş oluyor. Okay. Is it okay? As you can see, this is the left frame and the right frame. And when the pendulum starts to turn back, the fabric goes this way. So here is for fabric, the maximum left position for fabric, but for pendulum, it is not. Mm-hmm. Okay. It's clear now. Anlaşıldı değil mi Deniz? Evet anladım. Teşekkürler. This is okay. The resolution is very poor now, so we have difficulty in seeing it very clear. Okay. So can we change it to previous one? Yes, you should see it better now. Yes. Yeah, it's better now. Otherwise, it's very hard to follow. Thank you. I sacrificed the resolution for a smooth action, but okay, now it's okay. I think it's better. Thank you. Let's jump into another example. Okay, şimdi diğer örneğimize geçelim. We are going to animate a duck tail. Şimdi
köpeğin kuyruğuna bakacağız. The concept is quite similar. We are going to animate the dog, the tail actually. It's going to swing left and right. Konsept çok benzer. Burada da kuyruğu sağa ve sola hareket ettireceğiz. Okay. So we should have something like this. Evet, şöyle bir animasyonumuz olacak. Okay, do you see the smooth? Yes, it's good. Okay. So let's see what should we do. Here. I'm going to just animate the tail. So I draw Sadece kuyruğun animasyonunu yapacağım. and I'm going to simplify it again. I'm going to draw a line instead of the tail. Yeah. Evet, şimdi bunu basitleştirmek için kuyruk yerine bir çizgi çizeceğim. And to simplify more, let's assume that this is a short tail. There is difference between short tails and long tails, but this is a short tail, and we can assume that this consists of two parts. This is something like this. Şimdi bu kısa bir kuyruk. Kısa kuyruk ve uzun kuyruğun animasyonlarına ayrı ayrı bakılır. Biz burada kısa kuyruk çalışacağız ama bunu biraz daha basitleştirmek için çizgiyi iki ayrı bölüm olarak düşünüyoruz. Again, we know how would be the spacing. The dog shakes his tail just like a pendulum. Şimdi bizim burada spacing'imize tekrar bakmamız gerekiyor. Köpek kuyruğunu sarkaçta olduğu gibi sallayacak. Spacing benzer olacak. So the first part, this is let me draw it here. This is the first part, and this is the second part. Okay. Evet, burası birinci, burası da ikinci bölümüm. The first part would act like the pendulum. It will be like this. Birinci bölüm tıpkı sarkaç gibi hareket edecek. Okay. And the spacing pattern is clear. So let me draw the we have an action here. We can realize it from the spacing pattern. The maximum speed is here, and it's going to right side. Okay. Evet, maksimum hız en ortada ve de buradan sağa doğru gidecek. So let me turn on my light table. Okay, Işıklı masamı açayım. So here is the maximum speed. So we have the maximum overlapping action here. This would be like this. Evet, burası benim maksimum hızımın olduğu yer. O yüzden maksimum overlapping aksiyonum da burada olacak. Yeah. And as it slows down, the second part try to catch up the first. Yavaşladıkça ikinci bölüm birinci bölümü yakalamaya çalışacak.
in the last frame, they are being aligned again. Son bölümde burada yeniden bir overlapping kısmı var. This is not necessarily what happens. It can be almost aligned. It can be something like this or like this. Okay, almost aligned. Yani bu neredeyse aynı hizada. Hani birazcık sağda, birazcık solda kalmış olabilir ama neredeyse aynı hizada olduğunu söyleyebiliriz. Yeah. In the next frame, the first part returns, but the second part continue to move in the previous direction. Şimdi bundan sonraki frame'de birinci bölüm ters istikamete doğru hareket etmeye başlıyor. Ama kuyruğun ikinci bölümü hala aynı yöne doğru hareketini devam ettiriyor. Let's draw the remaining frames. They should be something like this. Şimdi diğer karelerimi çizeyim. Şöyle bir şey olması gerekiyor. And here they are again aligned. Ve burada tekrar hizalandılar. An important frame. When the second part continues to move and the first part returns. If you draw this correctly, your cycle would be correct. Evet, burada ikinci bölüm hala aynı yöne doğru gitmeye devam ederken kuyruğun birinci bölümü aksi istikamete döndü. Eğer animasyonda burayı doğru yaparsanız doğru bir animasyon yapmış olursunuz. I think it's not playing smooth. Çok akışkan geçmiyor sanırım ekrandan dolayı. Eğer videoya ayarlarsa onu bu sefer de çözünürlük çok düşüyor, göremiyoruz. Yes, it's not very smooth, but otherwise we can't see it. And if let me turn on the tail. Okay, it's tail. And Şimdi bunu kuyruğa dönüştürelim. and you can see it's okay. Evet, şimdi bunun üzerine kuyruğu girdirdiğimde görüyorum hareket okey. Okay. Now you try it. Evet, şimdi sıra sizde. Siz deneyin. I actually did it with you while you were doing. Maybe I did it wrong. Deniz. Deniz yaptın sen. Gösterecek misin? Yoksa Evet. driver. Şu göstereyim, şu kısa zaten driver. Okay. Şu an Ahmet, Deniz has already finished it. He shows. But just the sticks I couldn't. Deniz çok net gözükmüyor. Deniz çok parlıyor ekranı. Ama sadece çubuk. It's Evet. just sticks, not the tail. I wanted to know if the movement is correct, so I can turn it into the tail. Yes, Deniz, would you show it again? Sorry. It seems perfect. It seems okay. Okay, Yeah. thank you. Thank you. Harika görünüyormuş Deniz. Okay.
This is an important lesson. This could be applied in many different situations. Dersimiz önemli. Bunu birçok farklı duruma uygulayabilirsiniz. Rüya. Rüya biraz daha dik tutar mısın? Evet. Rüya shows her Ah. work. Just a second. Benimki biraz fazla uçuyor sanki ama. Bir tane en sona çizgi koymuşsun. Fazladan bir çizgin var. Onu sil lütfen. Ondan dolayı öyle gözüküyor. Ondan da sileceğim de şey var. Orada şeyi kaybettim. O şeyi gösteren yeri kaybettim. Ondan yeniden çizdim. Please show But it. mine it was like, give me that one of us. 2 tane niye var? Can you Rüya translate? var. Onu sil lütfen. Teşekkürler. Is her name is Roya? Am I Yeah. Yes, I Roya? dream. Roya, would you show it again? Okay. Thank you. Roya, parts of it seems okay, especially when it goes to right, my right, at least. Seems okay. But in returning, I think I know, there- it's beats more fast. yeah, and there is no overlapping action need. It's Yes, sounds I like- know. It's just a sketch. yeah, okay. But it's amazing. Sorry about trying to dropping my tablet. I think my tablet is trying to kill himself. Okay. Evet, başka var mı çalışmasını göstermek isteyen? Okay, does anyone else finished his or her exercise? No. Okay. You can animate just just 2 lines. Yani sadece çizgi şeklinde de yapabilirsiniz şimdi. Çizgi halinde yapıp onu da gösterebilirsiniz. Ben yaptım ama gösteremiyorum. Kim konuşuyor? Şerife. Şerife. Neden Şerife? Ben bilgisayarımda yapıyorum. Hmm, Zoom'da bilgisayarımda açık. tamam. Gözükmüyor. Şerife did it, but she can't Ekran show paylaşabilir. Why she can show? because she joined the same computer. She draws and join at the same computer, so she will upload it to Drive later. Okay. Ben bitirdim. Şimdi Google Drive'a yüklüyorum. Özge sensin değil mi? Evet, Özge Sapancı. Okay. Özge has already finished and she will upload it to the Google Drive. Okay.
I edit, but my name isn't there. Okay, let's It's out of the other folders. in which Kendi dosyanıza ekleyebilirsiniz. Anlamadım. Kendi dosyanıza ekleyebilirsiniz. Orada dosya yüklerken artı var ya. Biliyorum da ben dosya oluşturmamışım. Şimdi onunla uğraşmayayım diye Anladım. direkt attım. Anladım. She hasn't created her folder before, so she uploaded to she Out doesn't file. upload it in a file. It's out of the files. Yeah, I see. Do you see my screen? No, we can't. Okay. What is her name? Özge. 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 Okay. Özge. Özge. No, I don't see it. This is not Özge you. Atsız dosya şeklinde. Atsız resim. But there is a image without any name there now. No name on it. There's something which is not in any folder. No Yeah. name. No And name. there is This, but okay. Yeah. I found it. bulmuştum. Okay. It seems okay. Let me share my screen. Share this one. Share. Yes. That's it. And let me see it frame by frame. It starts here. Okay, we have 3 frames that. By the way, I maybe do it better. I try to do it better. Tamam Rüya, bu Özge'nin işine baksınlar, ondan sonra sen göster, olur mu? Okay, we can continue. I finished as well. Okay, Sahar, let me see it. Yes, but I have a little bit problem with share it because I just render it now. Okay. Yeah. Does Sahar access to your Google Drive? Seher Google Drive'a Yes. etni var. I Yes, she have. has. Okay. I should just put my work on the students folder. Yes. There must be a folder with your name. İsimleri dosya. No, there isn't. Kendisi açabilir. Ahmet'in dosyasına öğrenci çalışmalarını atabilir. Okay, Seher, if you don't create your folder, you can just put it into students folders. Ben ona klasör açıyorum. In what folder? Ben isim açtım ona, oraya yükleyebilir. Açtın mı şimdi? Now there is a folder with your name. There is a folder with Sahar. You can upload it into that folder. Yes. See? You see? Yes, it is. I see it. There is a Sahar folder in the students folder. Tamam, bana mail göndersin, ben oradan yükleyeyim. Seher, if it doesn't work, you can send it to Fatih on Gmail, and he will upload it. Okay. You can send it as an email. I will see. Sahar, I will see it. For now, we continue, and then when you uploaded this. Okay. Okay. And you were giving some feedback about Özge's work. Oh, okay. When it was playing, it was okay, but there was 3 frames that the first part was steady, was moveless, but the second part was moving. It is better. It is better that
the first part moves too, but very slowly. Okay. So the first 3 frames moves very slowly. No, that was not the first 3 frames. Let me show it again. Hı hı. Özge, 3 tane frame'in çok yavaşmış. Onun haricindekiler iyiymiş. Yani hareket esnasında güzel görünüyor ama 3 frame'in de sıkıntı var dedi. Sıkıntı neyden kaynaklanıyor anlayamadım ben ama. Çok yavaşmış o 3 frame. Frame'in arasındaki boşluğu daha da arttırabilirsin. Yani ikinci kareyi, üçüncü kareyi örneğin birbirine yaklaştırabilirsin ya da araya kare ekleyebilirsin. Ama şey yaptım, eşit sağına ve soluna, ortadaki çubuğun sağına soluna eşit açılarla ve eşit sayıda çizgiler çizdim. Nasıl olabilir ki? Bilmiyorum, tekrar kontrol etmek lazım. Bağlantısı düştü de. Geri gelsin soralım. Sen açar mısın bir bakayım ben? Ama yüklemiştin değil mi? Tamam, ben bakayım. Buradan bakıp söyleyeyim sana. Ne demişti? 3 tane frame'i çok yavaş dedi. Ben yanlış anlamadıysam öyle dedi. Evet, gelince tekrar soralım Özge. Ben şu anda bir şey göremedim. Ben Belki anladım ne demek istediğini galiba. O en bir şey söylemiştim. sağdaki ve en soldaki şeylere, çizgiye hani dönüşüm yaşıyor ya, duruyor ve ondan sonra tekrar dalgalanmaya başlıyor ters yöne. Ben o üçer çizgiyi üst üste çizdim. Herhalde onu kastediyor. Sadece yukarıdakinin hareketini sağlıklı verebilmek için o Evet, üst çizdiğin için yavaşlamıştır. Ondan bahsediyordur, evet. yavaş olmasa gerekmiyor muydu zaten? Yani öyle anladım ama yanlış anlamışım demek ki. Bilmiyorum, tekrar soralım. Tamam. Şu an yok herhalde, bağlantısı koptu. Bu arada dosyanı yeni bir klasör açıp içine atabilir misin Özge? Yaptım Bu hocam. Yaptım. Yaptım. Tamam, teşekkür ederim. Sorusu olan var mı bu esnada? Varsa sorusu olan bana sorabilir. Şu anda bağlantısı koptu. Birazdan bağlanacaktır tekrar. Evet, anlayabildiniz mi? Nasıl? Yani anlaşılır oluyor mu? Yoksa anlamadığınız bir şey oluyor mu? Özge Yiğit, sen yaptın mı? Yakalandım. Yaptım hocam. Ben yükledim de benimki öyle istediği gibi böyle kıvrılmıyor yani bence. Ama çizgi olduğu için de öyle. Onu en son yok çizgi yapmadım. Ben bayağı yaptım. Köpeği çizdim. Ama birazcık şeyli çizdim. Kopyalı çizdim. Bir bakayım. Şey yapalım. Geldi. Köpeğim güzel de kuyruğu. Okay, welcome. Give me that bone or else modu mu? Hamet, welcome back. Özge doesn't understand what is wrong with her work. So can you explain it to her? Yes, sure. Let me play it again. Okay, and share my screen. Share. Okay. It's okay, but let me pause. Look here. When the first part reach the left position, it stops for 3 frames. One is this, second is this, third is this. Okay. Özge, şimdi şurada
Senin alt kısmı, kuyruğun alt kısmı sola yaklaştığında 3 tane daha frame hareket ediyor. Bu 3 frame de kuyruğun üst kısmı hareket ediyor ama alt kısmı olduğu yerde duruyor. Öbür tarafa doğru salınımına devam etmesi gerekiyor. Peki o üstteki savrulmayı ben nasıl vereceğim? Orada bir durduğu yerde savrulma oluyor ya, onu başka türlü nasıl verebilirdim ki? Sanırım öbür tarafa gitmeye devam ederken o savruluyor. He says that she says that she made it like that because she understood to give the follow-up effect. The first part stops and the second part moves the same direction. So did she get it wrong? No, but it is better that the first part has a slight movement. It is become fixed for 3 frames. That's not happen. It should be moved, but very slight movement, very small. I get it now. Thank you. I get it. Okay. What's almost correct? Sorry? Okay. Okay. Ama güzel dedi işte Özge sonunda da. Var mı başka çalışmasını göstermek isteyen, yoksa devam edelim mi? Hocam ben Drive'a yükledim. Some of them has uploaded their works to Google Drive. Okay, I'm going to check it. What's his name or her name? İsim neydi yükledim diyen? Şerife. 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 Okay. I've sent my file to you. Yes. Fatih. Yes, Sahar, we got it. Thank you. Thank you too. Bu arada ben de gösterebilirim. Bitirdim. Tabii lütfen. And there's somebody else who has finished. Görünüyor mu bilmiyorum şu an ama. Görünüyor. Sanırım şu an Google Drive'da Şerife'nin işini bulmaya çalışıyor. Evet. Tamam. Söyler misin? Irmak shows her work on her screen now. You see? Yeah, I'm seeing it. This can happen like this for a dogtail, but it is not what we talked about it in this session. The second part does not drag behind the first part, especially in the middle of the pass. So if you let me show this here. Yani kuyruk evet bu şekilde hareket edebilir ama bu kursta verdiğimiz bilgilerle paralel değil şu anda kuyruğun hareket etme şekli dedi. I mean, in the middle of the action, the dogtail should be like this. But in what was his or her name? Irmak. Irmak. But in Irmak's animation, at the middle of the action, the dogtail is like this, while it should be like this. Evet, bu şekilde olması gerekirken tam ortada hareket şu şekilde. This is the middle of the action, and it should be like this, but in Irmak's, it is like this here. It should happen in a real dogtail, but it is not what we talked about it here in this session. Yani köpek kuyruğu o şekilde hareket edebilir evet ama bizim bu session'da
bahsettiğimiz konuyla paralel değil. Eylem şeyiyle. I actually first drew the lines with two colors. Then I tried to give a tail shape to it. So probably when I was giving the tail shape, the structure of the lines got distracted. That's why probably it's not seen and it's seen like a complete different thing. But okay, I'll try to work on it. Thank you. Send it to Google Drive and I will check it during the week. Okay, thank you. Thank you. Okay, I was checking. Let me show you what I was watching. We also uploaded Sahar's work. You can check it too. This one seems okay. Here it catch up and then it's almost okay, but here there is a jump. The previous frame is this, the next frame is this. The first part jumps into the middle of the action here. Şimdi bu çalışma neredeyse tamam diyebilirim. Yalnız şurada bir atlama var. Bu kareden ortaya atlamış. Daha fazla frame olması gerekiyordu arada. But apart from this, this is correct. Bunun haricinde çalışma doğru olmuş. Yeah. Hamet, we also shared Sahar's work, so you can see in her folder now. Okay, I'll check it. I'm going to check it. Do you see my screen? No. No, we can't. This is Sarah's animation and it seems perfect. Thank you, Sarah. Teşekkürler. And Özge also uploaded her work. Özge Yiğit. Benimkine bakmasak da olur. Gönül ne yapıyorsun? En arka sırada sessiz oturan öğrenci. Evet, yakalandım sola. This is my internet connection is very slow. This is Özge Yiğit. What? Özge Yiğit, yes. Yiğit. Okay, I should Özge Yiğit. I can't see it. I think my internet connection is slow or something is wrong with my Google Drive. Okay, then you can check it later. It is our last 10 minutes. Yes. If you want, you can check it later. It's. I think we got 20 minutes. But we didn't give a break. So last Okay. 10. Okay. Let's move on. I will check it, Özge, later. Özge şans senden yanaydı. İndirememiş, sonra bakacağım diyor. Özge ben baktım gayet güzel olmuş. Hiç öyle düşünme. Ya hocam. Şimdi tekniğe uygun değil, hiçbir şey değilim işte. Yani anlamış olman bile yeterli. Yes. Okay.
Let's continue. Our last example is we are going to animate a bird from front view. Okay, so Son örneğimiz ön görüntüden bir kuş animasyonu yapacağız. So wow. So we can draw a bird, but it would be time taking. I'm not going to animate a character like this, for example, but if okay, we can draw a cartoonish bird and animate it, but we don't have enough time. Evet, böyle çizgi filmsi bir kuş çizip onun animasyonla çalışabiliriz. Da şu anda çok yeterli zamanımız kalmadı sanırım bunun için. So again, we simplify. O yüzden basitleştiriyoruz. We are going to draw this as the main body. Bunu ana vücut olarak çizeceğiz. And we are going to suppose that each wing has two parts. Ve de her kanadın 2 tane bölümü olduğunu varsayacağız. Okay. The first part again acts like the pendulum. İlk kısım sarkaç gibi hareket edecek. So let's see what will happen. Bir görelim bakalım nasıl olacak. When the wings are coming up, when the first part is coming up, the second part is being dragged behind the first part. So İkinci kısım yukarı doğru çıkarken ikinci kısım onun arkasından gelecek. When the first part reach the highest point, they are being aligned like this. So this is my first frame, this is my second. Okay. Birinci kısım en yüksek noktasına ulaştığında ikinci kısım onunla aynı hizaya gelmiş olacak. Okay. I should draw the third one here. This is my third. The first part goes down. Üçüncü frame'imde ilk kısmı, kanadın ilk kısmı aşağı doğru harekette. And the second part should be like this. İkinci kısmı böyle olmalı. But because of the bird's anatomy, we cannot draw it like this because the bird's wing is something like this. It can bend downward, but it cannot bend forward unless I turn my hand back. So the bird, this is something like this. When it comes down, it's almost straight. Ama yani böyle olmalı ama kuşun kanadının anatomisinden dolayı onu bu şekilde çizemiyorum. Çünkü anatomiye göre kanat aşağı inerken bükülür ama yukarı çıkarken yukarı doğru bükülmez. So I should draw this straight or at a very small angle, not like this. O yüzden bunu düz ya da çok hafif bir açıyla çizmeliyim. Okay, and then it comes down. And I think you know what will happen. Daha sonra aşağı doğru gidiyor. This is my bird. Okay. Something else will happen. Would happen. Let me draw this here. Evet, şuraya çizeyim. Bir şey daha olacak. When the wings come down, they push the air down. Kanat
aşağı doğru inerken havayı da aşağı doğru iterler. And then it causes the body